Tamı tamına bir günlük olan yolculuğum başlıyor. Japonya'ya gidiyorum. Ben saat 10.30'da evden çıktım. Saat 2'deki uçuşum için bence yeterli bir süre. Şimdi asıl konumuza geçelim. Japonya'ya nasıl gidiliyor? Japonya Türkiye'den hala vize istemiyor. Ama şöyle bir prosedür var. Aynı e-vize gibi. visitjapan.com gibi bir site var. Orada 10 dakikalık bir kimlik doğrulama ve Japonya'ya geliş amacınızı soran bir işlem var. Belgeler var. Onları dolduruyorsunuz. Bunu galiba havalimanlarına da yapabiliyorsunuz. Japonya'ya indiğiniz zaman. Bu işlemi yaptıktan sonra size bir QR kod veriliyor. Bu QR kod sizin Japonya'da alışveriş yaparken vergi iadesi almanızı sağlıyor. Bu arada İstanbul Havalimanı dehşet büyük. Bakın tepedeki hilalleri görüyor musunuz? Şu anda görülmek için çok iyi bir saat aslında. Şunlar bayağı özel bir tasarımla yapılmış. Arkadaşlar çıkamıyorum. Çünkü hiçbir havalimanında olmayan güzellikte bir duty free'si var buranın. Ya bakın ya. Bir de her şey indirimli. Nasıl? Kulüp rakı 1 litre. Devasa bir şişe. 35 euro. Bir tık pahalı bu arada. Campari 18,90. Ben 20'ye mi ne almıştım diğerinden. Oo oğlum şuna bak. 20 euroya 1 litre ve 2 tane Yager bardağı. Bu Yager bardakları müthiş iyiler. Şunlar iyi değil. Bunlar cam ve buzlu cam. Bence 20 euroya ben dönerken bundan alırım ya. Verdiğim bilgiler işinize yararsa da videoyu beğenmeyi unutmayın. Oo. İstanbul Havalimanı su fiyatları 60 lira olmuş, 60. Burada bir yerde bedava sular vardı. Durun bakacağım ona. İçilebilir su. Müthiş. Bakın İstanbul Havalimanı size böyle içilebilir su veriyor. Bence iyi. Hadi şimdi gelin size nasıl Japonya biletini ucuza alabileceğinizi göstereyim. Ya her zaman bir uçuş aramadan önce evet bazı hava yollarım var. Wizz Air gibi. Ama en büyük yardımcınız Skyscanner değil. Google Flights. Google'ın kendi bir arama motoru aslında. Uçak arama motoru. Bakın burada daha önce takip ettiğim fiyatlar var. Bakın Osaka biletleri, Tahran biletleri gibi. Bunların fiyatlarını gösteriyor bana. Ben buradan diyorum ki Japonya'ya gideceğim. İstanbul'dan Tokyo'ya olarak bakıyorum. Burada bana fiyatları gösteriyor. Şimdi mesela Şubat 13, 18 bin lira diyor. Tıklıyorum. Bu aslında gidiş dönüş için en uygun, size en düşük fiyatı gösteriyor. Dönüş için de ben mesela ayın 20'sine 18'e tıkladığım zaman benim total fiyatım 18 bin lira. China Southern neyse artık hava yolu şirketi var. Şimdi bu hava yolu şirketi hep ucuz. Yani durmadan Pekin'den aktarmalı gidiyorsunuz. Bakın bu aktarma neresiymiş mesela? Pekin. Bu her zaman bulabileceğiniz bilet. Benim bildiğim yani. Hep ucuza gidebiliyorsunuz bu China Southern'le. Ben ama Etihad'la buldum. Ben onunla beraber İstanbul'dan Tokyo'ya uçuyorum. Dönüşüm de Osaka'dan İstanbul'a. Bu sayede bir Shinkansen bileti hem kar etmiş oluyorum hem de bu bileti ben toplam kabin bagajıyla beraber toplam ben buna 500 dolar verdim. Bence iyi bir fiyat. Buradan ilk başta Abu Dhabi'ye gidiyorum. Abu Dhabi'de inip 2 saat sonra da Japonya uçağıma biniyorum. Ben hiç aktarmalı uçuş yapmadım. O yüzden çok korkuyorum arkadaşlar. Yapmamaya da çalışıyorum ama çok ucuzdu, ne yapayım. Saat 12.25'e de Japonya'dayım. Şimdi bu 12.25 kimin 12.25'i? Herhalde oranın 12.25'i aynen. Siz de Google Flight kullanarak bu bileti bulabilirsiniz. Bilet de böyle alınıyor. Bence bu video iyi oldu mu ya? Oldu. Bunu yapmak için sizi bekledim. Çünkü ben de ilk kez yapacağım. Şu anda sabit olarak internet bağlantım varken Japonya'daki internet sorunumu çözmek istiyorum. Bunu da reklam değil, zaten reklam almıyorum da. Bunu da yeni öğrendiğim Mobimeter diye bir tane eSIM uygulaması var. Ben size buraya bir tane kod koyarım. Siz de indirimli olarak veya geri ödemeli olarak bilmiyorum. eSIM alabilirsiniz. Şimdi gideceğim ülkeyi seçiyorum. Japonya. Müthiş. Toplamda 12 gün kalacağım. Bana 20 GB yeteceğini düşünüyorum. 20 GB seçtim. Ben burada daha önce aynen 30 gün 25 GB. Toplam 22 dolar. Bunu seçtim. Ne diyor? 5G hızında destek veriyor bu arada. Şimdi bunu satın alıyorum. Şimdi satın al diyorum. Evet, burada bana bir QR kod verdi. Bunu kullanmanız için eSIM destekleyen bir telefona sahip olmanız gerekiyor. Ben bunu etkinleştireceğim şimdi. Etkinleştiriliyor. Evet, şu anda 2 tane sim gösteriyor telefonun sağ üst kısmında. eSIM olayını da böyle çözdük. Şu ana kadar Japonya'ya nasıl gidilir, nasıl vize alınır, uçak bileti nasıl, nereden, hangi fiyat alınır ve Japonya'da mobilden nasıl internete bağlanırsınız onları gördük. Japonya'ya, Tokyo'ya vardığımızda da Shinkansen biletleri, metro hatları, ben hangi havalimanında iniyorum, havalimanından şehre nasıl gidersiniz, bunun varyantlarını size anlatacağım. Haydi uçakta görüşürüz. Oğlum açıları çok iyi ayarlıyorum ya. Böyle bir örtü vermişler. Arkama koydum. Yastık var. Bana bunlar biraz gereksiz geldi. Nereye koyacağım bilmiyorum çünkü. Umarım yemek verirler. Ben de yemek sekansını çekerim. Çünkü biliyorsunuz ki yemek yemeyi severim. Yemeğimiz bu. 2 tane seçenek vardı. İkinciyi anlamadım.
O yüzden birinci tavuklu olanı seçtim. Çok baharatlı kokuyor. Salata var. Bu Akdeniz salata gibi bir şey galiba. Peynirli, bol soğan. Bu da tahinli bir salata. Ay salata diyorum. Tahinli bir tatlı. Üstü karamelli. Bayağı güzel duruyorlar. Orada bu tavuk ve sosu inanılmaz iyiymiş. Ya bu açıyı sevdiniz mi bilmiyorum ama ben Japon yenini Türk lirasıyla almak istiyordum. Yani bir ülkeye giderken de yerel paranız her zaman olsun. Mesela Çekya'ya gidiyorsunuz, Çek kronunuz olsun. Budapeşte'ye gidiyorsunuz, Macaristan'a, Macaristan forintiniz olsun. Bunları nereden alabilirsiniz? Kapalı Çarşı'da bu dövizcilerin olduğu yerde Mete diye bir yer var. Mete'de size parite yapıyor. Parite deniyor buna. Yani yurt dışında nasıl oluyor? Hep doları kura çeviriyorsunuz gittiğiniz ülkede. Ve önce Türk lirası dolar. Doları da o para birimi yapınca 2 makas yiyorsunuz. Ama burada direkt olarak 2 makas yemeden ve çok uygun bir komisyonla diyeyim artık Mete'den alabiliyorsunuz. Ya uçakta soğanlı bir salata vermek ne kadar mantıklı? Benim merak ettiğim bir şey vardı. Onu da havalimanında yer hizmetlerine sordum. Check-in bagajım olursa dönüşte. Dönüşte çünkü bayağı bir şey almayı planlıyorum. Check-in bagajını ben alıp geri mi vermeliyim gibi bir soru sordum. Hani çünkü bilmiyorum. İlk kez aktarmalı uçuş yapıyorum. Dedi ki hayır. Yer hizmetleri her şeyi çözüyormuş. Otomatik olarak o uçağınıza gidiyormuş. Daha ne olsun? Bunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ben ilk başta humus zannettim ama açıp koklayınca tatlı olduğunu anladım. Çok iyi bir yolculuktu bence. Hatta hayatımda yaptığım en rahat, en konforlu yolculuk olabilir. Yani başımın ağrıması dışında hiçbir sıkıntı çekmedim. Şu anda hayatımda tam mesafeyi bilmiyorum ama anladığım kadarıyla burayla İstanbul arasındaki mesafe herhalde Barcelona veya Amsterdam'dan daha uzak. O yüzden hayatımda gittiğim evden en uzak olduğum yerdeyim. Daha da uzaklaşacağız ama dünyanın öbür ucuna gidiyoruz arkadaşlar. Japonya. Hani her gün yapamazsınız bu seyahati. Biz Japonya'da değişik tabelalar göreceğiz. Ve öyle anlarda da diyeceğiz ki burada ne yazıyor? Bunun için aynen şöyle yapacağız. Aha telefon. Telefondan Google'u açıyorum. Google'un şurada gördüğünüz bir lensi var. Sol altta çeviri var. Canlı olarak çeviriyor Arapçayı bakın. Burada en büyük Arapça yazı bakın şurada mesela var. Şak. Şöyle uzakta bir şey çevirebiliyor mu? Şurada bir yazı var mesela. Çok iyi. Hem de direkt Türkçe'ye çeviriyor. Yani Google Lens sayesinde bu sorunu da çözmüş oluyoruz. Telefonunuza şeyi indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Chrome değil. Direkt App Store'da veya Google Android kullanıyorsanız vardır. Google'ın şöyle bir uygulaması var. Bunu indirin ve lens özelliğini kullanın. Yani çok işinize yarayacak. Bakın arkadaşlar. Bayağı büyük. Ama 3-3-3'müş. Ben 3-4-3 zannediyordum. 23. Aynen. Burası benim. Video açıları nasıl peki? Çok iyi değil mi? Yani muhtemelen ben üşüyeceğim gece uyurken. Kolları alıyorum. Yine o yastık. Bu daha büyük galiba. Daha rahat olabilir. Ama lanet bir şey ya. İnsanı yoruyor. Yine o aynı örtü. Umarım 2 tane yemek vardır. Şu anda açım. Böyle bir şey var. İçinde kulak tıkacı, göz bandı. Diş fırçası ve diş macunu. Yani yanımda vardı ama şimdi çantadan çıkarmaktansa bu daha iyi. Bu da bu hand cream. Ya dudak nemlendiricisi yok mu? Ben onun için bekliyordum da galiba yok. Peki bu çantanın içinde başka bir şey var mı ya? Oğlum poşet oldu bu. Bak zehir kafa görüyor musun? Bunun bir şey olacağını anladım. Ama geri sokacak kafa yok bende. Evet şimdi bakalım yanımızda kimler olacak. Evet, kalkış gerçekleşti. Fark ettiğiniz gibi yerim değişti çünkü baktım ki boş yer var. Sordum geçebilir miyim? Bu 3 koltuk komple boş. Ben bugün hayatımın en rahat yolculuğunu geçireceğim. Bu setup'ı kurmam da bayağı zor oldu. Umarım... hatta fotoğrafını çekeyim. Bakın nereye bağladım bunu. Şuradan sizinle konuşuyorum. Değerimi bilin, vallahi billahi. Bakın YouTube'da tamamen İstanbul'dan çıkıp Tokyo'ya kadar olan böyle bir seyahat videosu yok. Bence lazımdı. Dehşet yemek bakın. Şöyle bir tatlı var. Bunları göstereceğim ama yani proporsiyon olarak böyle. Yanında da bira var.
Ya az önce de bira söyleyebiliyormuşum diğer uçta. Ben bunu bilmiyordum. Şöyle gördüğünüz gibi Japon usulü olduğunu söylediler. Chicken and sticky rice. Aynen bunu dediler. Tadı nasıl biliyor musunuz? Aynı Indomie noodle gibi. Ama gerçek baharatlarla yapılmış ve gerçek yemek olan hali. Felaket iyi bakın. Ya bu uçak yemeklerini ne kadar özel hazırlıyorlar tam anlamadım ama müthiş iyiler ya. Aa, bakın Japonlar için de stick getirmişler. Daha ne olsun. Sırf bu keyif için uçağa binilir yani. Ben çok zorlu olacağını zannediyordum ama evden daha konforluyum. Yemek muhteşemdi. Ben biraz daha Hangover izleyeceğim. Daha sonra dişimi fırçalar yatarım. Hadi. Thank you, QR code. Thank you, QR code. Paper. 20 dakikamı almadı o sıra. Çok hızlı her şeyi koordine ediyorlar. Neyse, pasaportumu göstereyim mi? Ben gerekli yerlere blurlarım. 3 aylık vize. Yeşil pasaport sağ olsun aldığım ilk vize. Yani vize olmuyor bu galiba işte burada takılma şeyi. 3 aylık takılabiliyorsun. Benim bildiğim havalimanı Tokyo Narita. Narita şehrin dışında olan Sabiha Gökçen gibi ucuda olan havalimanı. Benim hostelim gördüğünüz gibi Tokyo'nun kuzeyinde kaldığı için hangi treni bineceğim biliyor musunuz? Galiba KS'ye bineceğim. Şehir merkezine gitmek için 3 tane alternatifiniz var. Taksiyi saymıyorum. Taksiye biniyorsanız birazcık şeysinizdir ya, yumuşak. Burada bus ticket var. Burada low cost bus ticket var. Şimdi fiyatları ne diyor? Burada diyor ki Tokyo'ya 1500 yene gidebilirsin. 1500 yen 10 dolar. Hesabı buradan yapacağız artık hep. Çok iyi. İki farklı tren var. Şurada gördüğünüz bir JR var, bir de diğeri var. Bu iki tren iki farklı yere gidiyor. JR yanlış bilmiyorsam Tokyo'nun güneyine, diğer tren de Tokyo'nun kuzeyine gidiyor. Hani Tokyo çok büyük bir şehir olduğu için hangisine gitmeniz gerekiyor onu bir önce öğrenin. Ben önce hostele gidip duş alacağım için şehrin kuzeyinden başlayacağım. Oo, ben bunu nasıl anlayacağım ki? Evet. Diyor ki maviye binersen kuzeye gidersin. Turuncuya binersen güneye gidersin. Ya bana Google haritalarda burayı söylüyor. Benim bildiğimde bu KS'ye bineceğim ben. Evet, English please. Ticket. Galiba şuna bineceğim. Bir kişi. Next. Don't leave anything behind. Ya bence becerdim ya. Hani 1850 yen kaç para eder? İşte 10 dolar. 10 dolar mı lan? 100 yen, 220. Aynen. 10 dolara şunu aldık. Bana şöyle bozuk para verdi. Bozuk paranın ortası delik. Arkadaşlar çok garip. İnsanlar çekik burada. Hiç bize benzemiyorlar. Bambaşka bir ülke. Kokusu bile farklı ya. Hani olabilir mi böyle bir şey? Bizim Marmaray'dan 2 adım geniştir. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar, sesim geliyor değil mi? Burada trafik tersten akıyor bakın. Sol taraftan yürüyerek gidiyorum. Merdivende soldan çıkıyorum. Az önce mal oldum. Ben böyle sağdan gidiyorum tın. Üstüme insanlar falan yürüyor. Garip. Burada bir de görgü kuralları farklı. Herkes çok dikkatli falan. Ben şimdi kamerayla dolaşacağım ya, olay çıkacak. Ya hayatımda kokladığım en garip hava. Bakayım ne kokuyor?
İstanbul kokmuyor. Antalya kokmuyor. Viyana kokusu yok. Bu çok garip bir hava ya. Bir dakika. Şu kulaklıkları çıkarayım da. Şimdi hostele yürüme kararı aldım buradan. Çünkü müthiş bir mesafe yok yanlış anlamadıysam. Ya güneş arkadan vurması sahi de 22 dakika diyor. 22 dakika yürünür. Bu ne biçim müzik ya? Bakın şunları denemek istiyorum. Hem ve egg diyor mesela şu. Ne kadar diyor? 300 yen mi? Yapma lan, çok değil mi 300 yen? Ha yok lan 300 yen. Bir dakika, kaç para ediyor? 300 yen kaç para eder? 1000 yen 220 lira ediyor. 100 yen 220 ise 2.2 ile çarpıyorum değil mi? 65 lira. Akar. Burada değişik şeyler var yine. Kalanına sonra bakarız. Bir de içecek lazım. Burada Japon biraları var. Bakın şunlar. Çok değişik biralar. Asahi, Masai, çok güzel diyor ama ben şimdi Ice tea gibi bir şey almak istiyorum. Green tea. Koolok tea, green tea. Green tea alalım. 100 yenmiş. Yani 22 lira şu. Bence uygun fiyat. Yasmin, Yasemin çayı. Tamam, bunu alacağım. Şu hoşuma gitti. Hostele geldim. Biraz sessiz konuşuyorum. Otel 6 kattan oluşuyor. Bana 3. katta bir oda verdiler. Şimdi size nereden başlayayım? Burası asansör. 3F unisex'miş. Gidiyor öyle. Okey. Girince ayakkabıları buraya bırakıyorsunuz. 3F A1. Benimkiler burada. Tuvalet. Tuvaletlere bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi kocaman bir tuvalet var. Lavabolar birazcık aşağıda. Yani sebebini bilmiyorum. Gelir gelmez ne fark ettim biliyor musunuz? Bakın, prizler farklı. Gidip priz almam gerekiyor. Neyse, duşlar bayağı temiz duruyor bakın. Soyunma ve duş kabini olarak 2 tane. Asıl olay. Ben buraya bir 45 dakika önce geldim ve o 45 dakikayı nerede değerlendirdim biliyor musunuz? Görüyor musunuz? Akıllı tuvalet. Tuşlara bakın. Şu gördüğünüz tuş tazyik ayarlıyor. Tazyik ayarlayıcı. Şu konumu ayarlıyor. Bunlar püskürtme şeklini ayarlıyor. 3 farklı sifon modu var. Bu klozetin ısısını ayarlıyor. Ben bunu 3 yaptım ve dedim ki yani kalkamam ben buradan. Düşüreyim. Şunu bilmiyorum. Ve tuvaletin arkasında da musluk var. Kısacası çok iyi. Bayağı iyi. Odama bakalım. Burası bir kapsül otelle şeyin karışımı gibi. Avrupa'daki hostellerin. Bakın şöyle bir yer var. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 14 tane oda var. Benimki bu. Direkt girişteki olan. Fena değil. Oda bu kadar. Çantamı burada bırakacağım. Umarım bir şey olmaz. Yani tüm gün onu taşıyamam. Neyse, hostelden çıktım. Şimdi hostele giriş saati yokmuş. Ben bütün gece yürürüm herhalde. Çünkü Tokyo'da bence o böyle boş gezdiğim günü bu geceye ayırmalıyım gibi geliyor. Daiso diye bir tane 1 milyoncu varmış. Oradan bu priz adaptörlerini alabilirmişim 100 yene falan. Bunu da nereden öğrendim? Az önce hostel lobisinde Japonya'da yaşayan bir Türk'le karşılaştım. Tokyo'ya gelmiş. Şu elimdeki çöpü nereye atarım ya? Elimde kaldı bu. Ya oraya git, 1 milyoncu zaten, bir sürü şey var dedi. Arkadaşlar, Daiso'ya geldim. Burası komple 1 milyoncu galiba. Bambu stickler. Dishwasher safe diyor. Plastik ve 60. Fiyat yazıyor mu? Yazdığı da anlamam ki ben. Burada olabilir. Aha bu. Bunlar çoğaltıcı. Bana dönüştürücü lazım. Oğlum dönüştürücü. Dönüştürücü yok mu? Hepsi çoğaltıcı bunların. Hayalimdeki yere geldik gerçekten. Müthiş bir yer. Yemek denince ben gerçekten. Şimdi sistem nasıl işiyor? Gördüğünüz gibi önümüzde bir asansör var. Asansör değil de yürüme bandı. Buradan da şöyle yemekler gidip geliyor. Artık kime söylerse bakın oradan başka bir şey geliyor. Görüyor musunuz? Bakın hanımefendinin önüne gitti o. Şimdi sizinle sipariş vereceğiz önümdeki bu tabletten. Matcha falan var lan. Çözeceğiz. Bu benim fişim. Herhalde bununla ödeme yapacağım. Evet, bir tane şey söyleyeceğiz. Jinsu'yu söylüyorum. Şundan alıyorum. Limited time edition bakın. Japanese egg omelet. Japanese egg... Ne diyor bu? Diyor ki bir kere de yalnızca 2 tane söyleyebilirsin. Tamam. O zaman bunları orderlıyorum.
Thank you. Oğlum bu böyle geldi. Şimdi masada neler var? Masada şöyle matcha çayı var. Matcha çayı. Burada sıcak su varmış. Aa gelmiş şimdi. Böyle komple mi alıyorum? Burası sıcak su veriyor. Burada herhalde soya sosu var. Şurada wasabi ve ginger pickle diyor. Zencefil turşusu varmış. Zencefil severiz. Sweet soya sos, soya sos. Keşke isimlerini bilsem ama bilmiyorum. Bunu soyaya bandırıp ya bu sınavla uğraşamayacağım ya. Şunları atacağım. Güzel yani. Durun bakayım buradan bir şeyler söyleyelim. Ya burası Japonların böyle en sık yediği sushi zinciriymiş. Yıllardır olan, her köşe başına bulunan bir McDonald's aslında. Bence sistem bayağı iyi. Şöyle yapalım o zaman. Bir bundan söyledik. Bakayım bir de şunu söyledim. Aa geldi. Ben bir tek bunu mu söyledim lan? Tatam. Bakın şu egg yumurtalı omlet. Bu bayağı tatlı. Tatlı olmamalı sanki. Ulan böyle akıyormuş ya. Amaç galiba hep bu 150 yen olanlardan söyleyip böyle tabakları koleksiyon yapmakmış. Cahillik ettik, bilemedik. Bakın bunlar daha az pirinçli hali, 150 yen. Tuna iyi değilmiş ya, ben tunayı sevmedim. Ben somoncuyum galiba. İşte şimdi sushi yediğimi anlıyorsunuz bakın. Bundan 2 tane daha söylüyorum. Tamam bunu da yiyip kalkak ya. Çok para vermeyek şimdi. Tam bunu ben mi ödüyorum? Ha, self ödüyor musun? When your number is called. Bu değil. Ha, table payment sheet. Okuttum. Bu 1000 mi? 10.000'i bozuyoruz. Beş, 7 bozuk. Sistem güzel, işliyor. Galiba birazcık yorgunum. Ben öyle yorumladım kendimi. O yüzden enerjim düştü. Zaten videonun sonunda olduğumu düşünüyorum. Buraya kadar izleyene helal olsun. Vallahi helal olsun. Kanala zaten abonedir. Videoyu da çoktan beğenmiştir. Yorumunu zaten böyle arada bir yerde bir soru sormuştur abi bu nasıl yapılıyor falan filan diye. Teşekkür ederim. Şimdi ben şeyi aldım. Oo neler oldu. Ben çok yorgun olduğum için video çekemedim. Ama yapmam gereken de şeyler vardı. As you see bakın. Bu dönüştürücüyü aldım. 400 yen verdim. Ederse 80 lira. Şu anda bir JR istasyonundayım. Suica kart nasıl alır onu göstereceğim. Ben de şimdi size alacağım. Burada Suica karta basıyorum. İngiliz yap diyorum. Tamam bu olsun. 5000 yen yüklek. 5000 nerede lan? Kart nerede? Aha burada. Evet. Şimdi bu Suica kartı her yerde kullanabiliyorsunuz. Markette de geçiyor. Toplu ulaşımda mesela girerken basıyorsunuz bir de çıkarken basıyorsunuz ki gittiğiniz kadar ödeme yapın. 500 yen bir şey var, ücreti var. Yani 100 lira. Ben de içine bunun 5000 yen attım. O da eder size 1000 lira.
Ya 1000 lira bütün oluşuma yeter bence. Yani şu açıyı bulacağım diye neler çektim neler. Mikrofonum nerede? Artık burada. Arkadaşlar ben çok yorgunum. Yani bu video bir tam video oldu galiba ve ben sadece 4 saat uyudum bu süreçte. Enerjim de bitti o yüzden. Bu sefer 7-Eleven'dan şöyle sabah yediğimin çok benzerini aldım. Belki de aynısıdır. Bakalım tadı ne kadar değişecek, hangisi daha iyiydi? Family Mart mı, 7-Eleven mı? Bir de Asahi Super Dry. Asahi bakın. Japon birası. Farkı ne biliyor musunuz? Üst tarafı tamamen açılıyor. Teneke gibi. Durun bakayım açabilecek miyim? Kral niye bu kadar patladın ki ya? Hani uçakta da değiliz. Olayı mı bu acaba? Bakın. Tadı aynı Japonya gibi. Galiba Japonya'nın bir tadı var. Diyor ki buradan çek ve aç. Evet bu daha açıklayıcı olmuş. Bu kulenin tarihçesi ne acaba? Çok merak ediyorsunuz değil mi? Ben de deliriyorum bunu öğrenmek için. Aha size bir kolaylık daha öğreteceğim. Ulan bayağı eğitici bir video oldu ya. Yine Google'a girdim. Google Lens. Hatta gözünüz önünde yapayım. Çektim. Tokyo Kulesi olduğunu anladı. Bana bunun hakkında bilgi ver bakayım. Telekomünikasyon ve Gözlem Kulesi. Başka ne olacaktı? 332 metre. 1958'de tamamlanmış. 4 ton ağırlığında. Eyfel'den esinlenmişler. Evet hiçbir olayı yok. Şimdi ben bunu story atayım mı lan Eyfel Kulesi diye? Bakın şöyle bir dolandırıcılık var. Sadece ucuna koymuşlar. Rezillik. Diğerine de böyleydi. Ama ekmeği çok yumuşak. Böyle bir yumurta salatası yeme hissi yaratıyor bana. Ya okulda bunu 80 liraya satsalar ayrı bunun gibi. Ne 80'den 40 lira mı? 40 lira bu evet. Hadi 50 olsun ya her gün yerim. Arkadaşlar bu video burada bitmeli ya. Ben hostele gideceğim metroyla. Kanala abone olmayı unutmayın. Japonya serisinin devamını görmek istiyorsanız da bildirimleri açın. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorum yapmayı unutmayın. Cevaplarım. Daha çok şey öğreneceğim tabii Japonya'da, bu ilk gündü. İlk güne göre bence gayet iyiydik. Yarın ne yapacağız? Şimdi gidip bir yarının planını yapayım ve dinleneyim. Görüşürüz.